Ben 10 dediğimiz zaman elbette aklınıza ilk olarak 10 farklı uzaylı gelebilir. İşin gerçeği zaten seri ilk başladığında olay böyleydi. Ancak seri devam ettikçe bizler sadece 10 farklı değil onlarca farklı uzaylı gördük. Ama bu uzaylılar içinde öyle uzaylılar vardı ki sadece sahip olduğu güçleriyle değil karizmalarıyla, tasarımlarıyla ve bıraktıkları etkiyle hayranların kalbinde taht kurdular. Bugün sizlerle Ben 10 hayranları tarafından en çok sevilen 10 uzaylıya göz atacağız. Neden bu kadar özel olduklarını, neden diğerlerinden sıyrıldıklarını ve neden bu kadar çok konuşulduklarını birlikte keşfedeceğiz. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. 10 numara güncelleme. Gelin hadi, siz de gelin. Omnitrix, gerekeni yap hemen. Pamuk şeker mi? Bu olay yapışkan bir hal aldı. Güncelleme yani galvanik mekamorf olan bu uzaylı izleyenleri gerçekten kendine hayran bırakmayı başarıyordu. Hayranların gözünde onu eşsiz yapan şey sadece görünüşü değildi. Aynı zamanda teknolojiyle bütünleşme gücüydü. Bilgisayarları, araçları, robotları ya da herhangi bir cihazı ele geçirip onu kendi kontrolüne alması, işte bu eşsiz yetenek onu izleyicilerin gözünde adeta geleceğin süper gücü izlenimi veriyordu. Üstelik uzaylının yapısı ve neon tasarımı onu görsel olarak da oldukça ikonik hale getiriyordu. Kısacası güncelleme teknolojik hakimiyetin uzaylı olarak bütünleşmiş haliydi. 9 numara Feedback. Ben. Merhaba arkadaşlar, beni özlediniz mi? Feedback ilk başta tasarımıyla diğer uzaylılardan oldukça farklı görünüyordu. Alışılmışın dışında hatta biraz sıra dışı bir havası vardı. Ama onu gerçekten özel yapan şey bu değildi. Her türlü enerjiyi emmesi ve sonrasında o enerjiyi daha güçlü bir şekilde geri fırlatması uzaylıya fazlasıyla muhteşem bir hava katıyordu. Ve hatta hayranlar için vazgeçilmez oluyordu. Gücü hem etkileyici hem de unutulmazdı. Özellikle Ben'in çocukken en sevdiği uzaylı olması onunla arasında özel bir bağ kurulmasına sebep oldu. Ancak bana kalırsa bunların için en önemlisi Feedback'in seri içindeki geri dönüşü olmuştu. Omniverse serisinde hayranları duygusu olarak çok etkilemişti. Adeta eski bir dostun geri gelişi gibiydi. 8 numara Red. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yeni 15 saat bile bunun rahatına göre olmadığını bil. Red'in hayranların favorilerinden biri olmasının en büyük sebebi elbette uzaylının fazlasıyla komik olmasıydı. Düşündüğümüzde Red sadece güçlü değildi, aynı zamanda fazlasıyla komikti. Sinirli, patavatsız ama tam da bu yüzden çok eğlenceliydi. Hatta seri içinde söylediği "Let me tell you smoothing" repliği bile bir efsane haline gelmişti. Hem mizah unsuru hem de dövüşçü kimliği Red'i unutulmaz yapıyordu. 7 numara Elmas Kafa. Peki, zor yoldan daha iyidiriz Elmas Kafa. Elmas Kafa bana kalırsa en çok sevilen uzaylılardan biridir. Uzaylı hem savunma hem de saldırı odaklı inanılmaz bir karakterdi. Bildiğiniz gibi Elmas Kafa ilk seriden itibaren görsel olarak en dikkat çekici uzaylılardan biri olmuştu. Kristal doğası, oluşturduğu keskin silahları ve epik olan etkileyici savaş sahneleri insanları fazlasıyla tatmin ediyordu. Küçükken herhangi bir çocuğun Elmas Kafa olmak istemesi kadar doğal bir şey bence olamaz. Şaka bir yana onun gücü hem görsel hem de stratejik olarak izleyicileri fazlasıyla büyülüyordu. 6 numara Şimşek Kız. Yapalım şu işi. Bayan yakalayamadığım bir şey var. Her türlü evrende Spacer karakterlere duyulan ilgi malum. Ben 10 serisinde de bu ilgiyi çeken tek uzaylı elbette XLR8 yani Şimşek Kız olmuştur. Şimşek Kız hem hızlı hem de zarif tasarımıyla kalpleri çalmayı başarmış bir uzaylıydı. Tekerlekli ayakları, aerodinamik yapısı ve epik dövüş sahneleriyle kendini hayran bırakmıştı. Düşündüğümüzde hız demek özgürlük demekti ve bu özgürlük duygusunu izleyicilere ilk yaşatan karakter bence Şimşek Kız'dı. 5 numara Weybig. Beybig mi? Aa! Aa!
Weibig kelimenin tam anlamıyla ağzı açık bıraktıran bir uzaylıydı. Weibig'i ilk ve tam olarak Ben 10 Omnitrix'in Sırrı filminde, yani Ben 10 Klasik'in final bölümünde görmüştük. Eminim o filmde de hepimizin gözlerini büyülemişti. Elbette klasik serinin Kenon adlı bölümünde de uzaylının küçük bir rolü vardı ama uzaylıyı tam olarak bu final bölümünde görmüştük. Koca cüssesiyle şehirleri koruyan, gökten gelen devasa bir kahraman gibiydi. Weibig bana kalırsa sadece bir uzaylı değildi, adeta tanrısal forma sahip kozmik bir varlık gibiydi. Özellikle final savaşlarındaki etkisiyle hafızaları kazınmayı başarmıştı. 4 numara insana zor. İyi. Madem beni dinlemiyorsun, O zaman sen de insana zoru dinlersin. Kas gücü deyince akla gelen ilk Ben 10 uzaylılarından biri elbette insana zordur. Ama onu özel yapan şey sadece kas gücü değildi. Aynı zamanda seri içinde gördüğümüz üzere evrim geçirme yeteneği olmuştu. Ultimate insana zor formuyla izleyicileri resmen şu izlenimi yaratmıştı: daha güçlü olabilirim. Bu da hayranlar için karakterin potansiyelini kanıtlamıştı. Aynı zamanda birçok önemli dövüş sahnesinde rol oynaması da insana zorun popülerliğini arttırmıştı. 3 numara ateş topu. hadi su kamçısı. Omnitrix, sen de biliyorsun ki ateş topu su kamçısının tam tersi. Aklında olsun. Ben 10 serisinin ilk bölümü, ilk dönüşümü ve hatta ilk heyecanı. Eminim hangi uzaydan bahsettiğimi zaten anlamışsınızdır. Ateş topu Ben 10'ısının ve bizlerin ilk tanıştığı uzaylıydı. Sahip olduğu alev gücü zaten her zaman havalı bulunuyordu. Ama onun enerjik doğası savaş sahneleriyle birleşince ateş topu resmen bir efsaneye dönüşmüştü. Her yerde olduğu gibi ilklerin yeri her zaman ayrıdır. O yüzden ateş topu da bu listede hak ettiği yeri alıyor. 2 numara Elden X. Şu şeyi durdurabilecek bir şey ver de hepimiz hayatlarımızı kurtaralım artık. Uzaylı. Elden X sadece güçlü bir uzaylı değildi. O gerçekten çok ama çok güçlü bir uzaylıydı. Elden X'in gücünü anlatmaya kelimeler bile yetmez. Gerçekliği bükebilen, zamanı yeniden yazabilen bir uzaylıyı elbette herkes çok sever. Ama onu ilginç kılan şey sadece bu değildi. İçindeki iki sesle mücadele eden bir bilinç yapısı olmasıydı. Yani her şeyi yapabilirim demek yerine her şeyi yapabilirim ama önce ikna olmam gerek diyen felsefik bir karakterdi. Bu zeka, bu güç ve bu gizem birleşince Elden X hem korkutucu hem de büyüleyici bir figür haline geliyordu. Seri içinde en az görünen uzaylılardan biri olsa da en çok sevilen uzaylılardan biri olduğu aşikar. 1 numara 4 gol. Neden hep ben kazanırım biliyor musun? Çünkü pes etmem. 4 gol! Ve geldik listemizin sonuna. Eğer bu listeye 4 kol dahil etmeseydim gerçekten ayıp etmiş olurdum. Hem kendi çocukluğuma hem de sizin çocukluğunuza. Onun bu kadar çok sevilmesinin nedeni aslında çok basit. Uzaylının ikonik olmasıydı. Özellikle 2000'lerin başında Ben 10 serisini ilk kez keşfetmiş küçük bir çocuksanız 4 kolun favori uzaylılarınızdan biri olduğunu varsayabilirim. Dev gövdesi, devasa yumrukları ve ikonik tasarımı sayesinde çizgi film tarihine damga vurmuş bir tasarıma sahipti. Hem ilk seride hem de sonraki tüm serilerde hayranların Ben 10 dediğinde aklına gelen ilk uzaylılardan biri olmayı başarmıştı. Ayrıca o güçlü görünümünün altında yatan sıcak kalpli duruş da onu sadece güçlü bir uzaylı değil, aynı zamanda epik bir kahraman yapmıştı. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 serisi içinde hayranlar ve fanlar tarafından en çok sevilen, en popüler 10 uzaylı hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.